Holimex'in sunduğu Mekanın Sahibine Geldik başlıyor. Tatil demek Holimex. Buna rağmen bu kadar ayakta duran ve hala mücadele eden bir insanın varlığı bence bizim hayatımıza da biraz ben neyle uğraşıyorum abi, ulan nelere üzülüyorum, adam neler yaşamış demenizi çok istiyorum yani. Demiyorum ki oturup üzülün, hayır, ama hayatın kıymetini bilin, yaşadıklarınızın kıymetini bilin, evlatlarınızın, eşinizin, dostunun kıymetini bilin. Bunun için biraz da bu programı yapma emelimiz de o zaten yani. Çocuğun erkek mi olsun, kız olsun mu istersin dediğinde ben %99.9 kız olsun istiyorum derdim. Toplu taşımayla gidiyordum işime. Hastanenin önünden geçiyor ve ben hastaneye geliyorum diye yanlışlıkla basıp indim. Ben yok ya, ülke yok artık. Ben niye burada indim ki deyip 3 durak yürümektense ya inmişken bir gireyim diğer çocukları göreyim dedim. Kötü bir gündü benim için. Kızımın yattığı yatağı bir daha görmek, o odaya bir daha girmek 12 sene sonra. Ama hep güldük, hep rol yaptım. Hayatımın en büyük rolünü belki o ilk gün orada yaptım. Ve her çocukla da konuşmanın sonunda ya bir şey söyleyeceğim dedim ya. Dile benden ne dilersen dedim. Benim anne babam 10'ar kere dirilip 10'ar kere ölsünler. Bir ülkünün kaybı kadar etkilemez. Ne yalan söyleyeyim yani. Ben acılarımdan güç almayı öğrendim. Mekanın sahibine geldik de bugün yine benim yıllar önce tanıdığım, çok sevdiğim, yaptıklarıyla gurur duyduğum çok kıymetli bir arkadaşım, bir kardeşimi sizle tanıştırmak istedim. Paylaşmak istedim. Onu tanımanızı çok istedim. Çünkü o kaderin ona getirdiklerine rağmen ayakta durmayı başarmış. Hatta onun inadına gitmiş, üstüne gitmiş ve birçok insana umut olmuş, fayda olmuş, güzellikler yaratmış. Sevgili kardeşim Alper. Alper Türen, ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok şükür, hoş geldiniz. Ya tabii böyle bir hani o kötü olaydan bahsetmeden böyle bir Alper'i tanımak adına geriye dönelim. Mesela Alper çocukluğu nerede geçti, nerede doğdu, nerede büyüdü, biraz senin çocukluğuna dönmek istiyorum. 71 yılında Bursa'da doğmuşum. Ben 1,5-2 yaşındayken anne babam ayrılınca biz İstanbul Cihangir'e gelmişiz. Ben Cihangir'de büyüdüm. Cihangir'in Cihangir olduğu zamanlarda büyüdüm. Demek ki bir oyuncu tayfalığına sen aslında çocukluktan başlamışsın. Çok enteresan. Ya açıkçası O zamanlar Cihangir nasıldı harbiden? Bak kimse anlatmadı bunu bugüne ben kadar. Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı filminde monitör arkasında elinde Ankara gazozu ya da Uludağ gazozu olan, diğer elinde de açma olup onu yerken ve içerken Canlı seyrettin yani. Seyrettim. Müjdat Gezen, Perran Kutman'ın oyun provalarını, okuma provalarını soğuk kış günlerinde bir şeyde otururlardı. Cihangir yokuşundaydı evi. Camdan dudaklarını okumaya falan çalışırdım. Kadir İnanır'ın okulumuzun yolu üstünde evi vardı. Ziline basıp kaçardık. Korkardık da. Niye camdan baksın bize bağırsın, yüzünü Kadir görelim. abi derdik, seslenirdik. Çıkardı, bıkmıştı adam artık bizden. Verip veriştirirdi tabii bize. Güzeldi, Cihangir güzeldi. 80 ihtilali ne orada gördük. Peki o zamanlar kafanda böyle bir şey var mıydı? Oyuncu olayım, o abiler, o ablalar gibi böyle başarılı olayım falan gibi bir şey kafanda? Veya ne olmayı düşünüyordun? Benim Hakan abi hayallerim hep ulaşılabilir hayaller oldu hayatım boyunca. Çoğunu gerçekleştirdim. Ama en büyük istediğim şeydi tiyatro yapmak. Ya tiyatro yapmadan ölmek istemiyordum. O yüzden genelde insanlar tiyatroyu bu ülkede basamak olarak kullanıp ekrana geçerler ya. Ben 2006'da ekranı basamak olarak kullanıp tiyatroya ulaşabilmeye çalıştım. Sen tiyatroyu sonra yaptın yani. Evet çok istiyordum yani. Oyunculuk demeyeyim de bir televizyon, bir sinema benim hiç ilgimi çekmiyordu. Ama tiyatro birinci sınıfta ilk okuma yazmayı öğrendiğim piyeste bile hevesimdi, isteğimdi yani. Sonra hep İstanbul'da okudun zaten. İstanbul'da eğitim hayatın devam etti. Okudum. O zamanlar peki nasıl bir Alper vardı hayatta? Mesela bir olayla karşılaştığında mücadele eden mi, hırçın mı, agresif mi veya başına bir iş geldiğinde nasıl çözümler üretebiliyordun? Hatırladığın bir şey var mı? Şimdi benim büyüdüğüm ortamda erkek yoktu. Babasız büyüdük. Kadınlarla iç içe büyüdüğüm için çok iyi anlıyorum kadınları aslında. O yüzden naiftim aslında. Yani okul yetkilisine okulun en çalışkanı kim diye sorulduğunda ben gösterirdim. Okulun en haylazı kim diye sorulduğunda yine ben gösterirdim. Çok güzelmiş yani. Yaramazlık zekadan oluyor o zaman demek ki. Ya çok zeki olduğumu tabii savunmuyorum ama hiperaktif de değildim, durağan da değildim. Küçük şeylerden mutlu oldum. Mesela bizim Cihangir'de oturduğumuz ev Boğaz'a nazırdı manzarası. Hafif böyle sonbahar yağmuru yağdığında pikemi alıp balkondaki sedirimiz vardı. Genişti balkon. Balkondaki sedirin üstüne uzanıp pikemi çekip gözümü kapatıp hayaller kurardım. Neydi onlar? İşte tiyatro, kaleci olabilmek. Ulaşılabilir, hepsine ulaştım ama.
motor yarışlarına girebilmek. Onu da yaptım. Hepsini yaptım çok şükür. Peki böyle bir listen var mıydı yoksa Yok. öyle Ulaştıkça bir sonrakini istedim. aklına geldikçe tabii Ulaştıkça yaptın. bir sonrakini istedim. En sonunda bu tiyatro kalmıştı. Sonra bir evlilik oldu hayatında. Eğitim hayatın bitti. Mesela o süreci nasıl tamamladın? O zamanlar meslek olarak düşündüğün bir şeyi mi okudun mesela? Yok, ben lojistik okudum. Gümrük komisyonculuğu işiyle uğraşıyordum. Aynı zamanda da top oynuyordum amatör olarak. Sonra profesyonele döndüm. Askere gittim. Askerde de futbolun faydasını gördüm. Döndüm, döner dönmez evlendim. Genç yaşta evlendim. Yani 22-23 yaşında evlendim. Hep rahmetli annem ben küçükken hep sorardı. Yarın öbürsü gün evleneceksin, büyüyeceksin, evleneceksin. Çocuğun erkek mi olsun, kız olsun mu istersin dediğinde ben %99.9 kız olsun istiyorum derdim. Genelde bugün eşi hamile hangi baba adayına sorsanız kız mı istersin, erkek mi diye genelde şu kalıp cevap vardır. Sağlıklı olsun da ne olursa olsun. Yalan aslında. Aslında içleri %51 de olsa bir cinsiyete ağırlık verir. Ben kız istiyordum. İlk çocuk erkek oldu. Hayal kırıklığı. Çok üzüldüm ilk başta. Hadi canım. Tabii tabii. Doğum uzmanı arkadaşımdı. Onun uğursuz geldiğini düşündüm. Ama oğlunuzu kucağınıza alıp onun kokusunu koklayınca o şeyinizden kurtuluyorsunuz. Ama kardeşsiz büyümesin. Ben kardeşsiz büyüdüm. Kardeşsiz büyümesin, paylaşmayı bilsin, birbirlerine kol kanat gerebilsinler. Bir de belki ikincisi kız olur diye ikinci denemeyi yaptık. O zaman kız oldu işte. Ülkü geldi yani. Ülkü geldi. Peki Ülkü doğumdan itibaren bir sıkıntısı yoktu ama. Yoktu. Sağlıklıydı. Annemin adını vermiştim. İsim olarak da annemin adının olmasından ziyade isim olarak sevdiğim bir isim olduğu için Ülkü'yü vermiştik. Ta ki işte 2,5 yaşına gelene kadar. Tabii sen ilk doğduğunda çok mutlu oldun. Tabii Doktor kızım tabii yine oldu. şey yaptı. Ultrasonda bakarken dedi ki çıkıntıyı görüyor musun? Galiba pipisi bu falan. Allah seni kahretsin dedim ya. Gene sana geldim ve gene uğursuz geldim dedim. Ama uğursuz dedin ama aynı doktorla devam ediyorsun. Aynı doktor tabii. Yok şaka yapıyorum dedi. Hadi dedi sözünü yerine getir. Akşam dedi yemeğe gidiyoruz dedi. Kızına isim düşünmeye başla dedi. Tabii dünyalar benim oldu ya. Vay canına. Güzeldi yani. Çok keyifliydi. Çok Sonra? keyifliydi. Sonra İşte- işte 2,5 yaşına gelince lösemi teşhisi kondu. Bu hastalığın sebebi bilinemiyor. Sebebi bilinemediği için de %100 çözümü de bulunamıyor. Kemoterapi denilen aslında kimyasal bir zehir olan, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan kimyasal zehire benzeyen bir zehir damar yoluyla kanınıza veriliyor ve o kan bütün vücudunuzu dolaşıyor. Dünyada bunun başka bir şu an için çözümü yok. Fakat kemoterapi akıllı bir madde değil. Yani vücudunuzda ilerlerken karşılaştığı hücrelere bu kanserli hücre, bu kansersiz hücre ayrımı yapamadığı için önüne gelen bütün hücrelere saldırıyor. Saldırınca sağlam hücreleri de öldürüyor. Bağışıklık sisteminiz sıfıra inebiliyor. Çok küçük şeylerden rahatsızlanıp birkaç gece içinde vefat edebiliyorsunuz. Ya da kan yoluyla bütün vücudu dolaştığı için bazı geçtiği organları tahrip edebiliyor. Teşhis ve ölüm süresi 35 gün sürdü. 35 gün. Şimdi 2002 yılında çok böyle robotik cihazlar yoktu kemoterapiyi hazırlayan. Kemoterapi hastanın cinsiyetine, yaşına, hastalığın türüne göre ayarlanıyor şu anda. Cihaza veriyorsunuz, cihaz ayarlıyor. O zaman öyle bir şey yoktu. O zaman göz kararı ayarlıyorlardı. Biraz fazla verdiler kemoterapiyi. Biraz da bir asistanın ihmali de bir gıdım söz konusu. Netice itibariyle 35. günü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Evet tabii bu bir anne baba için tarifi olmayan bir şey. Hiç hayatında yaşamadığın bir duyguydu büyük bir ihtimalle. Bunu hani bir dramatik bir şey olarak anlatmıyorum. Sadece bilmediğimiz bir duyguydu. Buna karşı bir refleksin yoktu. Yani daha evvelden o yaşta kaç yaşındaydın? 23, 25 evlendin. Kaç sene sonra? İşte 26, 27 yaşındasın değil mi? 94'te evlendim, 2000'de doğdu. 6 sene 6 sonra. sene işte sonra doğdu. 29 yaşındasın yani. Yani. 29 yaşında daha evvelden bir büyük kayıp yaşamamış bir insansın. Yo anne, baba, akrabalar, yakınımdaki insanları yaşadım. Ama hani bizim halk dilinde bir tabir vardır ya. Örnek veriyorum. İşte Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmiştir. Bir Galatasaray taraftar der ki of evlat acısı gibi koydu. İşte o tabirin ne anlama geldiğini evlat acısını yaşayınca anlıyorsunuz. Benim anne babam 10'ar kere dirilip 10'ar kere ölsünler. Bir ülkünün kaybı kadar etkilemez. Etkilemez tabii. Ne yalan söyleyeyim yani. Ya bunları konuşmak da çok acayip. Allah kimseye evlat acısı Yok vermesin derler konuşunca ya. ben hasret gideriyorum ya. Evet değil mi? Yani ama o süreçten sonra peki nasıl ayağa kalktın? Nasıl çözüm buldun kendine?
önce bir acıyı yaşadın tabii ki. Eşinle beraber o süreci bir yaşadınız. O süreç yaşandıktan sonra nasıl toparlanabildiniz? Yani Allah kimseye bu soruyu sorup da Şimdi kimseye Hakan yaşatmasın abi da bu tip yani. durumlarda Bunları konuşmak da istemiyorum ama bunu sadece bu soruyu şunun için soruyorum. Bir dramatik sahne çıkartmak için değil. Ne olur yanlış anlamayın sevgili izleyicilerin. Böyle bir acıya rağmen ayağa kalkmayı senden öğrenmesi gereken izleyicilerimiz var. İsyan etmek yerine, kızmak yerine ayağa kalkıp başka evlatlarına da nasıl daha iyi baba olabilirleri konuşmak adına soruyorum bunu sana yani. ya ilk etapta kalkamadık. Tabii ki. Şimdi bu tür kayıplarda yapılan araştırmalara göre bazı eşler daha çok kenetleniyorlar birbirlerine, bazı eşler ayrılıyorlar. Biz agresifleşmeye başladık birbirimize karşı. Birbirinizi sorumlu mu tuttunuz ki bu durumda? Yok, hayır tutmadık ama agresifleşmeye başladık. En ufak şeylerden çok çabuk öfkelenmeye başladık. Ben dışarıdan destek alayım, evliliği kurtarayım bile dediğim oldu. Aldım da. Ama baktık ki olmayacak, bir oğlumuz var, o yıpranmasın diye bir nevi tatlı tatlı anlaşarak ayrıldık. Ya o kadar büyük bir acıyı yaşadıktan sonra ayrılık nedir ki yani? Ama en azından kanlı bıçakla ayrılmadık Evet, yani. yani tabii Tatlı ki, tabii tatlı ki, ayrıldık. Ama o dönemlerde sosyal medya, internet hani yok denecek kadar. Modemleri hatırlar mısın? Bağlanırdın evden ama internete bağlıysan dışarıdan birisi aradığında telefonu meşgul çalardı. Böyle bir garip bir sinyal sesi vardı bağlanırken. Hani o dönemlerde şu andaki gibi olmadığı için böyle bir girişim yapmadım ama uzak kalmadım. Mesela kızım öldükten sonra kızımla aynı koridoru paylaşan çocukları gezdirebilmek için okulun bahçesinde ben sık sık motorumla gidip onları gezdirirdim. O işte ilk bunu yapmaya karar verdiğin an neydi? Yani insan Söyleyeyim. çünkü şunu söylemeye çalışıyorum. Neyi Öyle bir kayıp yaptıktan sonra insan bir daha hastaneden içeri girmek istemez ya. Tabii yani benim tanıdığım bazı insanlar var. Ağrı kesici iğne olmaya bile giremiyorlar. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Cuma akşam vefat etti. Bir cuma akşamıydı. 1 Mart. Cumartesi defnettik. Pazar günü mahallede böyle aval aval dolaştım. Pazartesi işbaşı yaptım. İşbaşı yaptım ve ben toplu taşımayla gidiyordum işime. Hastanenin önünden geçiyor ve ben hastaneye geliyorum diye yanlışlıkla basıp indim. Ben yok ya, ülke yok artık. Ben niye burada indim ki deyip 3 durak yürümektense ya inmişken bir gireyim diğer çocukları göreyim dedim. Çünkü Ülkü'nün tedavi sırasında mesela başka Ülkü'nün oda arkadaşı, Ülkü'den daha büyüktü. Gece canı lahmacun çekmiş. Şimdi bu tür çocukların dışarıdan çok da hijyenik olmayan şeylerin yemesi sakıncalı ama gece 12 ben evde istirahate gelmişim. Ülkü yaşıyor, tedavi görüyor. Annesi refakatçi. Aynı odadaki çocuğun annesi arıyor. Alper abi ne olur işte Mehmet lahmacun istedi söyledik. Yemiyor. Niye? Alper abi olmadan yemem diyor. Hadi Alper 12'de atlar motora ya da 1'de gider. Ona yedirir gelir. Hiçbir zaman ayağım kesilmedi benim orada. Sen aslında o hastalık sürecinde yani Alıştırmışım kendimi aslında yani farkında olmadan sanki. bir dileğim var aslında şeye geçmiş yani. Faaliyete Hizmete geçmiş. başlamış yani. Evet. Çok enteresan. Peki sonra bunu senin hayatında bir artık hastane gidilen bir yer olmaya başladı yani öyle mi? Uzun bir süre olmadı Hakan abi. 2014'e kadar yani Ülkü 2002'de vefat etti. 2014'e kadar 12 sene. Bir şey bekliyormuşuz demek ki. Yani ya dedim ya teknolojinin bu kadar iyi olmasını bekliyorduk ya sosyal medyanın böyle iyi olmasını bekliyorduk. Oyunum vardı Esenler'de. Evim de Kurtköy'deydi. Toplu taşımayla saat 1.30'da eve geldim. Esenler'den Kurtköy'e. Duşumu aldım, yemeğimi yedim, laptopun başına oturdum. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum sana, hiç abartmıyorum. Laptop Facebook'ta gezinirken bir şey geldi, elimi yönetti mouse'u ve o Facebook'ta grup kur, sayfa aç ibareleri var. Yeni bir hamle yapmak için. Grup kurdum. Grup kurdum. O gece grubun adını Bir Dileğim Var koydum. Gece 2.30'da ama ne yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl bir maddi güce güvendim, nasıl bir manevi desteğe güvendim bilmiyorum. Bu kabadayılığı nereden buldum onu da bilmiyorum. Ertesi sabah kızımın öldüğü o zamanki adı Ok Meydanı SSK Hastanesi'ne gittim. Kara Para Aşk diye bir dizi vardı hatırlar mısın? Evet, Engin biliyorum. Akyürek'le Tuğba Büyüksün. Orada oynuyorum. Tanınıyorum. Kötü bir adam oynuyorum. Hastaneye girmem, kendimi kabul ettirmem kolay oldu. Geçmişimizi anlattım. 12 yıl önce kayıtları açtılar. Baktılar evet kızım orada ölmüş. Dedim ki 12 kaç çocuk var? 12 çocuk var dediler. 12 senede görüşmek istiyorum dedim. Ne konuşacaksın dediler. Vallahi bilmiyorum dedim. Bak samimi söylüyorum. Odalara girerken ne konuşacağımı
hiç planlamamıştım. Bunların hepsini tek başına yaptın Tek değil mi? O ilk gün için tek başıma. Ya o zaman hala bekarsın, Hayır evliyim. evlisin. İkinci evliliğim değil. İkinci evliliğin var ama hani bunu birisiyle paylaştın, akıl aldın, fikir aldın diye bir durum yok yani. Şöyle söyleyeyim. Bir gece önce açtığımda eşime dedim ki ben grup kurdum. Ne grubu? Bu çocuklar için artık bizim bir şey yapmamız lazım dedim. Yapma dedi. Niye yapmayayım dedim. Dedi ki yani şöyle düşündüm. Ben yeterli Türk halkından desteği bulamazsam ya da benim yaptığım şeylerle alakalı bir şüphe duyulursa benim üzüleceğimi, yıpranacağımı biliyordu. Dedi ki bu ülkede böyle şeyler yapılmaz Alper dedi. Yapma dedi, dinlemedim. Yaptım, ertesi sabah da gittim. 12 çocukla görüştüm. Sohbet kimisiyle 5 dakika, kimisiyle 15 dakika. Ne sordun onlara, hatırlıyor musun? Yani sorduğun ne şeyi? haber, ne yapıyorsun, geçmiş olsun. Şimdi odasına her girdiğiniz çocuk sizi doktor zannediyor. Doktor o zannettiği için ağlamaya başlıyor. Kolay bir tedavi değil. Çoğu yetişkinin dayanamayacağı bir tedavi yöntemi. Önce doktor olmadığınızı ona anlatıp sonrasında onu yumuşatıp işte adın ne, kaç yaşındasın, erkek çocuğuysa hangi takımı tutuyorsun, kız çocuğuysa işte o ana göre şeyler ama ağlamamanız lazım. Tabii. Gözlerinizin dolmaması lazım. Ve sorulan sorulara fazla es vermeden cevap vermeniz lazım. Kötü bir gündü benim için. Kızımın yattığı yatağı bir daha görmek, o odaya bir daha girmek 12 sene sonra. Hoş değildi benim için. Ama hep güldük, hep rol yaptım. Hayatımın en büyük rolünü belki o ilk gün orada yaptım. Ve her çocukla da konuşmanın sonunda ya bir şey söyleyeceğim dedim ya. Dile benden ne dilersen dedim. Hatta çocuğun biri şey demişti. Ne istersen mi dedi. Öyle bir tonlamayla sordu ki korktum. Dedim ki ne istersen. İmzalı Galatasaray forması, tablet, uzaktan kumandalı araba ya da konuşamayacak yaşta olan çocuklar için nedir? Hastanede çok tüketilen pijama, iç çamaşırı, giyim eşyaları, bez. Bunları not alıp geldim bir gece önce açtığım sayfada paylaştım. Onun için kim vardı sayfada? İşte sen vardın, Ahmet vardı, arkadaşlarım vardı yani. Koydum, 48 saatte tamamlandı. Dediler ki nereye yollayalım bunları? Şimdi biraz ben pimpirikliyimdir. Kargoda çalınmasından, kırılmasından, kaybolmasından ya da hastaneye çalışanları tarafından hiç edilmesinden korktuğum için dedim ki bize yollayın. Bize geldi bu 12 dilek. Tam teslim edeceğiz. Teslim ederken de ya dedik ki bu dilekleri üstlenenler bizim arkadaşlarımız bile olsa. Örnek veriyorum Hakan Bilgin 12 dilekten birisini üstlendi. O da tablet. Alperciğim ben sana bir tablet yollamıştım. Ne yaptın? Abi çocuğa verdim. Nereden bileyim verdiğini? Demesin diye dedik ki teslim ederken video çekelim. İşte o videolar işi buralara 7 seneye getirdi Hakan abi. İşi buralara getirdi yani. 7 senede peki ne kadar çocuğa ulaştın ve ne kadar çocuğun dileğini yerine getirdiğinin hesabı var mı? Var. 25 şehir, 42 hastane, 1152 dilek. Evet, 1152. Şu anda Urfa dilekleri yavaş yavaş teslim ediliyor. üzerinde 1152. Bunlar sadece ölümcül hastalıklarla mücadele edip dile bizden ne dilersen dediğimiz çocuklar. Onun dışında tabii biraz palazlanınca, güçlenince dedik ki bir çocuğun gülümsemesi için illa lösemi mi olması gerekiyor? Bütün kanserler dedik. Sonra bütün ölümcül hastalıklar dedik. İşi büyütüp zihinsel engelli çocukların da dilekleri değil ama ihtiyaçları dedik. Şu anda bir yerden bir talep geldiği zaman ben gidip bizzat görüyorum ya da temsilcilerimi yolluyorum. İkna olursak sağlıklı ama ihtiyaç sahibi olduğuna ikna olduğumuz çocuklara da ihtiyaçlarını tedarik etmeye çalışıyoruz. Bizim çocuğun birçoğunun da aslında teslimatta sen bulunuyorsun videosunu çekerken. Peki Alper çocuğunu kaybetmiş bir babasın. Söylerken bile boğazım düğümleniyor ama oraya gidiyorsun bir çocukla tanışıyorsun. Tabii. Çocuğun hediyesini veriyorsun. Çocuk mutlu oluyor. Sonra bir ay sonra bir haber alıyorsun. O çocuk diyorlar ki öldü. Yani her seferinde yeniden yani şöyle söyleyeyim sana. Bir film seyrediyorsun, filmde bir kadın ölüyor. Annen yaşıyorsa aklına annen gelir. Bir film seyrediyorsun, babası ölüyor bir çocuğun, aklına baban gelir Tabii. ya. Her seferinde sen ülküyü tekrar yaşatmadı mı sana bu hayat? Olmaz mı? Ben 2002'de ülküyü verdim ama 2014'ten 2021'e kadar da kaç tane ülkü verdik toprağa Evet. yani. Çünkü Ya bu bünye bunu nasıl bunu taşıyabiliyorsun? Hani bir cerrah gibi tıp eğitimi alsan ve her ameliyattan sonra hastanla ilişkiyi öyle kurmasan, sen öyle kurmuyorsun ki, sen duygusal bir ilişki kuruyorsun. Onu mutlu etmeye çalışıyorsun. Sonra o çocuk hakkında kötü bir haber alıyorsun yani. Bu çok kolay psikolojik olarak taşınabilecek bir şey değil. Yani bunun mutlaka senin hayatında bir detoksu olması lazım. Yani detoksu da dileği meditas- gerçekleşen çocuğun tebessümü işte. Evet. O anlık tepkisi. Yani düşünsene Hakan abi Cerrahpaşa'da çocuk bizden PlayStation istemiş. Oyun konsolu istemiş.
Getireceğim tarihi de söylemişim. Yatağının ayak ucuna büyük bir televizyon buldurtturmuş, monte ettirmiş ve böyle bekliyor beni. Odaya girdim, kurduk. Odadan çıkarken annesine şunu dediğini duydum ben. Anne dedi ya PlayStation'ım geldi ya artık dedi. İstedikleri kadar kemoterapi versinler bana dedi. Ay, İşte o detoksu o. evet. O. Onları duyarak bir şekilde panzehir oluyor senin. Tabii yani. tanıştığın her 10 çocuğun 5'i 6'sı vefat ediyor. Bu vefat eden 5-6 çocuktan 1-2 tanesinden haberdar oluyorsun. Yapacak başka bir şey yok. Bu bende yara açıyor mu? Açıyordur belki de. Peki şimdi hep ikimiz de hüzünlendik. Biraz komik şeyler de konuşalım. Mesela bu olayların içerisinde istekler, dileklerde başına gelen komik bir şey oldu mu? Olmaz mı? Heh, onları konuşalım. Ya. Vallahi sizi de üzmek istemem ama sevgili seyircilerimiz. Yani bu çok zor anlatılması, yaşanması çok zor ama bunu da bilmemiz lazım. Böyle bir hayat var yani. Hakan abi ben senin bu laflarına ilave şunu söyleyebilirim. Ben acılarımdan güç almayı öğrendim. Ve şu anda faaliyette olan Bir Dileğim Var derneği sayesinde de almaktan çok vermenin mutlu ettiğini öğrendim. Komik ne oldu? Bir sürü şey oldu canım. Çok çocuğun dileğini öğrendim. Yaklaşık 5,5-6 saat sürdü ve bir kapıya çıkıp oksijen almam lazım. Dediler ki bir çocuk var unuttuk. Yatak yok diye üst katta yatıyor. Ona da uğrar mısınız? Peki dedik. Odaya girdik. Yatağının içinde böyle oturuyor. Ve göz bebeğini kımıldatmıyor. Ben alttan giriyorum, üstten çıkıyorum, konuşmaya çalışıyorum. Suratıma hiç bakmıyor. Annesi diyor ki oğlum abin gel, bak amca soruyor sana dileğini söylesene diyor. Kadın da beni kaçırmak istemiyor haliyle. Tabii ki. Çocuk hiç oralı değil. Ben kapıya doğru yöneliyorum. Diyorum ki seninle mi uğraşacağım ya? 15 gün sonra bütün çocukların hediyelerini getireceğim. Sen bir şey söylemediğin için sana bir şey getirmeyeceğim deyip kapıya yöneliyorum. Dönüyorum. Hiç umurunda değil. Sonra bir ara yerdeki terliğe gözüm ilişti. Örümcek adam figürü var. Nevresimine baktım örümcek adam, pijama örümcek adam, yastık kılıf örümcek adam. Anladım ki örümcek adam hastası. Ben hiç seyretmedim onu ama o filmi. O karakterin şuradan ağ attığını biliyorum. Ben gidiyorum dedim. Yataktan birkaç adım uzaklaşıp dönüp ona yaptım böyle. O böyle olan çocuk Ay çok güzel. yatakta ayağa kalkıp işte bana ağ atmaya başladı aklı sıra. Dedim yandın. Tabii ne istedi? Örümcek adama ait yeryüzünde olan her şeyi istedi. İzmir'de de bütün odaları gezdik. Biz ebeveynler bizim oraya geleceğimizi bilmesinler istiyoruz ki çocuklara tembih etmesinler. Tabii. Çocuğun ağzından çıkan dilek gerçekten o çocuğun dileği olmaz, ikna olmazsa. Bravo, çok doğru söylüyorsun. Ebeveynlerden rica ediyorum çıkar mısınız diye. Biz saklamamıza rağmen son odada henüz girmediğimiz 4 yaşında bir kız çocuğu hemşireyi yemiş ve öğrenmiş niye orada olduğumu. Geçmiş yatağında beni bekliyor. Ben de odaya girdim. Merhaba, geçmiş olsun. Geçmiş olsun ablacığım dedim annesine. Annesi köşeye sinmiş. Çünkü biliyor kızının ne yapacağını. Geçmiş olsun dedim de bu kadar. Çocuk odasıyla tablet istiyorum ben dedi. Şimdi böyle tepki alınca diyorsunuz ki acaba tembih ettirildi mi? Şimdi uzun süre o odada kaldıkları için anne ve çocukların genelde şeyleri oluyorlar orası, evleri gibi. Tabii. Yani annenin terliğine, ayakkabısına, kullandığı telefona odaya şöyle bir 10 saniye bakarak ailenin maddi durumunu az çok anlayabiliyorsun. Anne köşeye geçmiş kıza böyle yapıyor. Ayıp diyor. Ne ayıbı ya diyor. Dileğimi sormaya gelmedim buraya diyor. Hepsine sordu ben öğrendim diyor. Ay canım. Çocuk odasıyla tablet istiyorum diyor. Kaç yaşındasın dedim. Dürt dedi. Dürt. Peki anlaştık dedim. Ben gidemedim teslimata. Setim vardı. Eşim gitti. Çocuk odasına kurdurup tablete de verdiği için eşim hasta oldu. Bana WhatsApp'tan mesaj atıyor. Eşine iyi bak o çok iyi kadın falan diye. Akşam da annesinin telefonundan yine bana WhatsApp'tan çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hayatımın en mutlu gününü yaşattın bana. Sen benim kalbimdesin. Seni hiç unutmayacağım. Diye bir sesli mesaj yolladı. Aradan bir 3-4 sene geçti. Bir gün WhatsApp'tan bir video geldi bana. Alper abi beni hatırladın mı? Ben Merve. Hani bana çocuk odasıyla tablet almıştın. Hala kalbimdesin. Seni çok seviyorum deyip. Ama o kız nerede? O kız nerede? İyileşmiş, büyümüş. Saçlar beline inmiş. İşte okula başlamış. Ay, ne güzel. İşte 2. sınıfa falan gidiyor. Daha büyük bir hediye olabilir mi? Tabii böyle güzel dönüşler. Ben gelip dileğimi öğrendiğinizde yaşım 15'ti. Şu anda çalışıyorum ve ilk maaşımla bir dilek üstlenmek istiyorum diyen çocukların dönüşü kadar zevkli bir şey olabilir mi Hakan abi? Yani bir gün ilerleyen süreçte bir kurumda ya da bir şirkette
yaşlı halimizle girip bir şey yaptıracağız. Oradan biri diyecek ki Alper abi beni hatırladın mı? Hatırlamayacağım. Diyecek ki sen benim kanser hastasıyken ben dileğimi gerçekleştirmiştin. Böyle ufak ufak bu tarz dönüşler oluyor. İşte o en büyük ödül bence o yani. Tabii ki canım ya. Bence bir insan, her baba, anne çocuklarının kahramanıdır ama her yerde söylerim bunu. Hiç tanımadığınız bir çocuk için bir şey yaparsanız o zaman gerçekten kahraman olursunuz. Bence sen de o gerçek kahramanlardan birisin. Eyvallah. İyi ki böyle bir şey yapıyorsun. İyi ki bir dileğin var yapıyorsun. Böyle güzel insanlara hayatın, kaderin, düzenin neyse işte bir şekilde ona yazdığı kötü kaderi renklendirmeye, güzelleştirmeye çalışan bir insansın. Dünyayı değiştirmeye çalışan insanlardan birisin. Onun için güzelleştirmeye çalışan insanlardan birisin. Onun için iyi ki arkadaşımsın. Peki Alper başka neleri hayal ediyor şu anda? Bugüne kadar yaptıklarını yaptı. Dernek olarak daha yapmayı hayal ettiğiniz şeyler var mı? Biraz halkayı büyütmüşsünüz. Bütün kanser hastaları, bütün ölümcül hastalar demişsiniz. Dolayısıyla daha yapmayı planladığınız daha başka bir şeyler var mı? Biz Bir Dileğim Var Derneği olarak öyle aman aman bağış gelen bir şey değiliz. Fakat şu gücün arkanızda olduğunu bilmek acayip güven veriyor ve benim duruşumu daha da dikleştiriyor. Mesela diyorum ki arkadaşlar şu lazım. Bunu paylaştıktan 15 dakika sonra telefonlar kilitleniyor. Ve o kadar kısa sürede bu kaç paralık bir şey olursa olsun o kadar kısa sürede hallediliyor ki. Bu ne kadar? 5 lira. 5 lira tedarik edilir edilmez diyorum ki arkadaşlar Bitti. bitti. İşte o 5 lirayı da oraya harcayınca dernekte para kalmıyor. Yani ne yapacağım parayı? Çeyizime mi götüreceğim? Tabii sen onun için bu yola çıkmış değilsin ki canım yani. Dileği ya da ihtiyacı gerçekleşen her çocuğun o yüzündeki oluşan anlık tebessümü benim kızımın bir yerlerden gördüğünü düşünüyorum. Çok büyük hedeflerim yok. Ben insanlara sorumluluk vermekten çok korktum. Bu 7 yılın içinde ilk 5 yıl, 5,5 yıl çok korktum. Çünkü bir hata yapılırsa, bizim idari kadromuzdaki bir arkadaş tarafından bir hata yapılırsa Bir Dileğim Var'ın adının kötüye çıkması, dolayısıyla benim adımın kötüye çıkması ve kızımın ruhunun rahatsız olmasından endişe ettiğim için kimseye sorumluluk vermeyip yeri geldi 5-6 kişilik iş yaptım ben. Hala da yapıyorum. Yönetimde çok kaliteli insanlar var. Özellikle ego yoksunu ve vicdan sahibi insanlardan seçtim. Ama hepsi çalışan insanlar, iş sahibi insanlar. O yüzden biraz aslında boğazını sıktım ben Bir Dileğim Var'ın. Büyümesini engelledim. Bu ayarda gitsin, amatör ruhla gitsin dedim. Az yapsın, öz yapsın dedim. Bence de o kendi karakterini bozmaması gerekiyor ama mesela ben senin bir gecene katılmıştım. Değme sanatçıların, yani sen şimdi kendi çapında bir oyuncusun. Evet. Başından geçen evet böyle bir dramatik bir hikayen var ama onun haricinde her çağırdığının gelmesi bence müthiş bir durum yani. Hani Sebebini bir- söyleyeyim mi? Söyle. Bence derdinizi doğru anlatırsanız, Evet, açık, şeffaf ve dürüst olursanız çağıramayacağınız adam yok. evet aynı görüşteyim. Yani Sen bu şimdi konuda örnek veriyorum Hande Yener. Hande Yener. tabii ki. Beni nereden tanısın? Onu diyorum işte, kimse- Merhaba, 2 şarkıyla gecemize destek olur musunuz? Volkan Konak, Selami Şahin kaç kere geldi? Kimler? Gökhan Cengiz Tepe, Kurtoğlu. Gökhan Gökhan Tepe kaç tabii, kere geldi? kaç Ya ben defa. bir kere geldim, ikinciye gelmeyeyim demiyor insanlar. Evet, evet. Çünkü derdimizi doğru anlatıyoruz Evet. insanlara. Ve bizim sosyal medya hesaplarına, Instagram'a ya da Facebook'a girip Bir Dileğim Var'ı inceleyenler, ya bu adamlar neye hizmet ediyorlar? Kime, hangi amaca hizmet ediyorlar? Bir gireyim bakayım diyenler hiçbir şey bulamazlar. Bulacakları tek şey, bizim tek hedefimiz çocuk. Bu kadar. Peki ne olsaydı her şey çok daha güzel olabilirdi? Yani senin yolunda mesela şu anda seni engelleyen en büyük problem ne? Derneğin kasasındaki paranın yapmayı hayal ettiğim şeyi karşılamayacak durumda olması. Ben bir çiftlik düşünüyorum. Çiftlikten ziyade köy düşünüyorum. Yani adı köy olacak ve direnci müsait olan, doktorun izin verdiği kanserle mücadele eden çocukların 3-5 gün annesiyle ya da babasıyla gelip orada rehabilite olacakları. Yüzme havuzuysa yüzme havuzu. Hayvanlarla iç içe olmaksa köpeklerle, kedilerle, tavuklarla, bungola şeylerden Evlerden oluşan. ama bunun için bir maliyet gerekiyor. Orayı sürekli korumak tabii. gerekiyor. Bu arada ama bir de bir sınıf çalışmam var. Yıllardır o da var. Mesela çocuklar normal eğitim sisteminden mahrum kalmasınlar diye onlara özel sınıflar yapılıyor galiba değil mi? Her hastanede sınıf var. Çok güzel. Ama imkanları kötü sınıflar ya da 4 duvar sınıflar. Şimdi kanser tedavisi uzun süreli bir tedavi. Çocuklar eğitimlerinden geri kalmasınlar diye Milli Eğitim Bakanlığı'nın atadığı 2 öğretmenin olduğu sınıflar var. Bu sınıflarda çocuk eğer direnci yerindeyse sınıfa gelip, ama oyun alanı gibi de bir sınıf.
Yani ben ders çalışmak istemiyorum. PlayStation. Peki otur PlayStation oyna. Yani katı kuralları olmayan ama o sınıftan karne ve diploma alabildikleri hastanelerde eğitim sınıfları var. Çok yaptık Hakan abi. Yani 15 tane farklı hastanede sınıf yapmışızdır. 4 duvar alıyoruz. Eksiksiz, kusursuz teslim ediyoruz. Yani televizyondan, PlayStation'dan. Şimdi Antep'e yapıyoruz. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Urfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne değişik bölümleri olan bu odada ilkokul çocuklarının, diğer odada ortaokul çocuklarının oturup ders yapabilecekleri sınıflar. Onun dışında ilk ve ortaokullarda çok sayıda özel eğitim sınıfları yaptık. Zihinsel engelli çocuklar için hala yapıyoruz. Her okulda olması gerekiyor ama yani 4 duvar. Ne kadar işte. Ne kadar olacak? Onu da yapıyoruz. Harikasın Bize yani. gelen bağışları kullanıyoruz. Benim için önemli olan şeffaflık ve hesap verebilirlik. Evet, bugüne kadar da zaten bu süreç devam ettiğine göre demek ki hesaplarını verebilmişsin Veriyoruz, yani. veriyoruz çok şükür. Burada da biliyorsunuz biz mekanın sahibine geldik olduğu için bir Dileğim Var'ın ofisinin bahçesindeyiz şu anda. Ben oyun parkını görünce onun önünde çekim yapmak istedim. Çünkü derdimiz çocuklar, çocukları mutlu etmek ve burada da bir oyun parkı var. Evet, ne yazık ki boş, yanımızda çocuk yok çünkü. Ama o çocuklar işte tekrar oyun parkında oynayabilsinler, tekrar diğer arkadaşlarıyla beraber, hasta olmayan arkadaşlarıyla beraber eğlensinler diye mücadele veren, uğraşan, onları motive eden, umutlarını kaybetmemelerini sağlamaya çalışan bir kardeşim vardı. Sevgili Alper'im. Sağ ol, var ol ya. Eyvallah. Vallahi çok güzel şeyler yapmışsın. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için, bizimle olduğun için. Bu çalışmalarına ben zaten Hakan olarak, Hakan Bilgi olarak ne zaman emredersen koşarak Biliyorum. geliyorum. Seve seve. Ama bu derneğin varlığını daha çok da insan bilsin. Daha çok da insan öğrensin. Daha çok katkı sağlansın bu arada tabii ki. Gücü olanlar için söylüyorum. Ve dolayısıyla da daha çok çocuğa umut olsun. Söylemek istediğin bir şeyler var mı Alper? Yani sloganımız var, onu da kapatabiliriz. Yani onu da ilk gece bulmuştuk. Yaşama tutunmaya çalışan bir çocuğu en son ne zaman sevindirdiniz diye insanlar kendi kendilerine bir sormalılar. Biz anlık mutluluk yaratıyoruz. Ama anlık yarattığımız bu mutluluktan dolayı kan değerleri 3-5 gün yükseliyor çocukların. Bizim gücümüz buna yetiyor. Kimyasal olarak değişiklik var yani. değil mi? Var Hakan abi, var. Bunu bizzat kendi gözlerimle gördüm ben. Almaktan çok vermek mutlu ediyor. Bizim de misyonumuz buymuş demek ki. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Biz de damdan düştüğümüz için böyle. Bence ırk olarak damdan düşmeden düşenin halinden ne zaman anlarsak işte o gün kurtulduğumuz gündür. Herkes Bir Dileğim Var'ı takip etsin. Evet efendim, takip ediniz. Mekanın sahibine geldiğin sonuna geldik. Bir yine güzel dostumu sizle tanıştırmaya, paylaşmaya çalıştım. Gene başka bir gün güzel bir insanla buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim. Holy Max'in sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil demek Holly Max.